Bangkok'tayım. Endonezya'ya gidiyorum şu an. Bangkok Havalimanı'nda çantamı teslim ettim biraz önce check-in'de. Yalnız check-in'de pasaport polisi gibi sorular sordu. İşte dönüş biletimi sordu, kaç gün kalacağımı sordu. Bir sürü soru sordu. Hepsine cevap verdim, belgeleri de gösterdim, zaten görmek istedi. Ondan sonra işte belgelerime bir yazı falan yazdı, imza attı, paraf attı falan. Sonra çantamı teslim ettim. Pasaport kontrolü girdim. Hiçbir şey sormadı, parmak izimi verdim. Ondan sonra kontrole geçtim. Şimdi de uçağa 2 saat var ve gidiyorum. Endonezya'ya başlıyorum. 20. ülkem Endonezya. Önce Jakarta'dan başlıyorum. Ondan sonra Bali'ye geçeceğim. Bali'de biraz uzun kalacağım. Endonezya'ya indiğimde kapıda vize uygulaması var biliyorsunuz. İnternetten de alınabiliyordu 30 gün ya da 60 gün ama ben kapıda almak istedim. Biraz bekletecek ama olsun. 35 dolar olması lazım. En son öyleydi yani baktığımda. 35 dolar ve vize alacağım. Vizeyi alırken eğer video çekebilirsem çekeceğim. Size göstereceğim. Ama Endonezya bizden vize istiyor. Ama vizeyi gidip de bir yerden almıyorsunuz. Yani kapıda vize ya da online olarak alabiliyorsunuz. Online alırsanız çok çok rahat. Telefondan online uygulamayı indiriyorsunuz ya da internet sitesine giriyorsunuz. Oradan giriş yapıp vizenizi alabiliyorsunuz. Şimdi ben kapıda vize alacağım tabi. Ne kadar kalacağım belli değildi. Belki 30 günü geçerim diye düşünmüştüm ama 30 günden daha az kalacağım için kapıda vize almayı tercih ettim. Çok iyi değil mi ya? Yerler halı hep. Air Asia diye bir uçakla Endonezya'ya gideceğim şimdi. Ortalama uçak biletini 2000-2500 civarlarında aldım. 25 kilo alt bagaj, 7 kilo da kabin bagajı olarak aldım. Bence hani ülke değiştirdiğimiz için gayet ucuz geldi bana. Bu da benim uçağım. Thank you. Nice day. Bye. Bye bye. Şimdi Endonezya Jakarta'ya geldim. Pasaport kontrolü ve vizeden sonra direkt Bolt ya da Grab'i çağırıp otelime geçmek istiyorum. Saat 22.30 ama uçak 4 saat falan sürdü. Yoruldum. Pasaporttan geçtim. 4-5 tane soru sordu ama o kadar öylesine sordu ki yani öyle hissettim. Sorduğu sorular şeydi. Ne yapacaksın burada? Amacın ne? Kaç gün kalacaksın? İşte buradan beklentim ne? Bunu 2 kere sordu mesela. Ben turistim dedim. Gezeceğim dedim. Jakarta'da hani video çekeceğim dedim. Bali'de yüzeceğim dedim. Bir sürü hani şey söyledim. O da güldü zaten yani. Öylesine sorduğu o kadar belli ki. Vize sırasına girdim. 35 dolar vize aldım. Maalesef Jakarta'daki havalimanında vize alırken video çektirmiyorlardı. Çekemedim. Uzaktan görüntü alabildim. 35 dolar verdim. Vizemi verdi. Sonra pasaport polisinin yanına geldim. Vizeyi, pasaportu verdim. O da bastı işte sorular sordu ve geçtim. Vizede böyle 30 gün aldım. Evet takıyoruz. Çift atıyoruz. Sonra 8 4'te kalıyor. Yay. Bu anıtın ismi Monas. Bu anıt Endonezya'nın bağımsızlığını işaret ediyormuş. 1945'te ilan etmişler bağımsızlıklarını. Ve Monas anıtının yanında böyle lokal bir yer var, pazar gibi. Şimdi oraya girdim. Burada hediyelik eşya, kıyafet falan satılıyor. Burada yemek yenecek yerler var. Burada kıyafet falan satılıyor. Burada bir
birkaç işim var. Alışveriş falan yapmam lazım. Biraz da gezeceğim. Hem de serinlemeye ihtiyacım var. O yüzden buradan giriş yapıyorum. Böyle bir yere geldim. Yemek yiyeceğim. Şimdi yemeğim geldi. Kendim pişireceğim. Bence güzel. Bakalım pişirebilecek miyim? Güzel pişirmişim. $123.000 Endonezya rupisi. Ortalama $10 falan tuttu. Sokak pazarına gireceğim. Böyle bir yiyecek var burada. Chilor Boost diye geçiyor. Öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla buradaki yiyecekler genel olarak helalmiş. Yani %95 helalmiş. Yani domuz eti ve domuz yağı kullanılmıyormuş. Öyle duydum. Ondan dolayı buradaki şeyleri daha güzel diyebiliyorum. Thank you. After. Yeah, thank you. Yine sokak yemekleri var. Bir nevi Bangkok'tan derli toplu gözüküyor. $1 15.000 Endonezya rupisi. Burada da böyle bir şey pişiriyorlar. Otak? Otak. Ha. Okay. Thank you. Böyle şöyle bir şey yapıyorlar. Neymiş? Takoyaki. Böyle. Bu ülkede de 7-Eleven hiç görmedim. Belki vardır, belki yoktur bilmiyorum ama genel olarak hep bu marketi görüyorum. İsmi Alfa Market değilmiş, Alfa Mart'mış bu arada. Ben market diye biliyordum 2 gündür buradayım. Jakarta'ya geldiğinizde ilk gitmeniz gereken yerlerden bir tanesi bence Plaza Endonezya. Ondan sonra zaten hemen yanında bir tane büyük, yani daha doğrusu devasa bir AVM var. Ekstra o AVM'nin yanında sokak pazarı var. O sokak pazarından da hani lokal yemekleri falan yiyebilirsiniz. Bence güzel duruyor. Ama genel olarak ülkede canlılık akşam saatlerinde artıyor. Mesela öğlen falan gezdiğinizde çok bir şey göremezsiniz diye düşünüyorum. Şu an Güneydoğu Asya'nın en büyük camisine geldim. Burasının ismi İstiklal Camii diye geçiyor. Bu camiyi gezmek ücretsiz, giriş ücretsiz. Hem de bir rehber var, ücretsiz gezdiriyor.
Bu arada burada bir grup oluşturuyorlar. Öyle içeri giriyorlar. Yabancılar için. Ben en son geldim. Böyle tek başıma bekliyordum. Beni de dahil ettiler gruba. Sonra en son işte nerelisin dediler. Ben dedim Türk'üm. Müslüman mısın? Evet. Sonra kapıya geldik. Normalde kimseyi böyle tek başına gezdirmiyorlar. Şehadet getir dedi. Getirdim. Tek başıma geziyorum şu an. For remaining the time for break, and we play like this. Actually, there is a stick in here, and we hit this by stick, not by hand. This is the sample by my hand, like this. And call to pray. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. That is called to pray. We call this singing azan. Caminin içinde tek dikkatimi çeken şey şuydu. Kızlar pelerinle gezdi. Güzel bir görüntü ama. Biz de o pelerinin altını giydik, şort giyenler tabii. Dövmelerime birazcık laf ettiler ama ne olacak sanki, bir şey olmaz. Caminin tam karşısında kocaman bir katedral var. Birazdan oraya da gideceğim. Umarım açıktır. Çünkü burada çoğu yer kapalı. Katedral ve cami. Camiden çıktığınız anda direkt katedrale gidebiliyorsunuz. Örnek Cuma'dan çıktınız direkt katedraldesiniz. Şimdi katedrale gidiyorum. Ya burada yaya geçit denilen bir şey yok, ışık yok, bir şey yok. Sürekli böyle ellerimizle arabaları durduruyoruz. Saçma sapan güvensiz bir şekilde geçiyoruz var ya. Şimdi bir turist kafilesi buldum. Onların peşinden yürüyorum. Endonezya biliyorsunuz Müslüman bir ülke. Bangkok'tan buraya gelince biraz da hani bunu fark edebildim. Çünkü insanların işte davranışları, konuşma şekilleri, her yerde dua ediyorlar. Bazı yerlerde Kur'an sesi duyuyorum. Benim en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi de şu. Ezan birkaç kere okunuyor. Dün gece Fenerbahçe'nin maçını izledim. 2'de başladı, 4'te bitti. 4.30 gibi ezan okunmaya başladı. Sabah ezanı böyle çok uzun okundu. 1 saat falan sürdü. Sürekli tekrarladı. Burada büyük ihtimalle böyle bir durum var. Bunu araştıracağım. Bölge Kota Tua diye geçiyor. Kota Tua Eskişehir diye geçiyor. Eskişehir eski binaların, tarihi yerlerin, müzelerin olduğu bir yer. Genel olarak çok fazla turist yok ama Jakarta'daki hani en fazla turisti bu bölgede gördüm. Şimdi burada bir kafe varmış. O kafeye gideceğim. Bayağı popülermiş. Orada bir tarihi bir yer olduğu için orada bir kahve içmeyi düşünüyorum. Çok fazla Jakarta'da gezecek yer yok Endonezya'nın Jakarta'sında. Çünkü insanlar hep Bali'ye gidiyor. Bu da Semiyanka gidiyor Bali'deki. O yüzden burası böyle biraz da Ankara gibi kalmış. Kafe Batavia ismi. Tarihi bir ortamı varmış. Bayağı hani 1800'lü yıllardan kalma bir kafe kendisi. Şimdi bu kafeye girdim. Gerçekten tarihi. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel duruyor içerisi. Hello.
Thank you. Şimdi böyle bir şey söyledim. Patates, çili sos. İsmini bilmediğim bu içecek alkollü. Jakarta gezimde bu kadardı. Yani çok fazla maalesef gidecek yer olmadığı için hani çok kısıtlı yerler var. O yüzden bunlara gidebildim sadece. Bunları gösterebildim. Kısmen güzel, kısmen hani böyle Ankara gibi bir yer. İnanılmaz hani böyle yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Gidebileceğim yerlere gittim. Artık yarın Bali'ye gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık daha enerjik ülkelere gitmek istiyorum. Yarın Bali'ye gidiyorum. Bali'de daha enerjik videolar çekmeye başlayacağım. Hem de tatil yapacağım. Çok güzel olacak. İnşallah. Bali'de görüşürüz.